Anne olmak her gün hayatında her şeyi en doğru şekilde yapmaya çalışmak, elinden gelenin en iyisini ortaya koymak ve her zaman kendini birazcık eksik, yanlış, yıpranmış ve en önemlisi yorgun hissetmek. Tanıdık geldi mi? Peki elimizden gelen en iyisi ya doğrusu değilse? Eğer başlık dikkatini çektiyse videomu izlemeye devam et. Ben Irmak Zentürk. Sana her hafta olduğu gibi bu haftada bu işin kolayı var diyeceğim. Konumuzsa elbette mesleğimiz anne babalık. Bu videoda 0-3 yaş dönemindeki çocuklarımıza, bebeklerimize tam olarak neleri vermemiz gerekiyor, neleri öğretmemiz ve onlardan neleri beklememiz gerekiyor onu konuşacağız. Tabii özellikle neleri beklemememiz gerektiğinden de bahsedeceğiz. Hazırsan hemen başlayalım. Sana kısa maddelerle neler doğru, neler yanlış onu anlatacağım. Bu yaşta neleri çocuğuma öğretmeliyim ve ondan neler beklemeliyim? Hayatımızın ilk 3 yılı aslında duygusal ve bilişimsel olarak geliştiğimiz yıllar. O dönemlerde aldığımız, bize verilen, bize hissettirilen, deneyimlediğimiz her şey gelecek hayatımızı etkiliyor. Bu da ne demek? Yani ne kadar çok doğayla iç içeyiz, anne babamızla ilişkimiz ne kadar kuvvetli, onların bizi sevip sevmediğini hissediyor muyuz, duygu aktarımımız, en önemlisi iletişimimiz kuvvetli mi? Eğer bunları yapabiliyorsak ya da yapamadığımız yerde nedenini bulabiliyorsak bu sefer 0-3 yaş arasındaki bebek ve çocuklarımız sağlıklı gelişim gösteriyor. Ama eğer sık sık yanlış yaptığımız şeyleri tekrarlıyorsak, mesela onlara bilgi vermeye çalışıyorsak, işte burada bir yanlışımız var. 0-3 yaş arası çocuk ve bebeklerin gelişim süreçleri birbirinden farklıdır. Bazısı 1 yaşta yürümeye başlar, bazısı 18 aya kadar emekler. Bazısı 8 aydan itibaren çatal kaşık tutup kendi yemeğini yer, bazısı bunu kesinlikle yapamayacağını düşünüp doktora götürdüğümüz çocuklardır. Ama hepsinin başı ilk olarak her çocuğun kendine ait bir zaman çizelgesi olduğunu hatırlamakla başlar. Peki bu yaşta neler öğretilir? 0-3 yaş arasında çocuklarınızın ikişer saymayı öğrenmesi bir beceri değildir. Zaten bunu sonra yapacak. Çocuklarınızın şiirleri ezberlemesi ya da zaten az olan kelime haznesiyle size büyük cümleler kurması da bir beceri ya da gelişim etkisi değildir. Bunları da yapacak. Çocuğunuzun ne kadar erken yürüdüğü, ne kadar fazla ağaca tırmandığı, koltukta zıplayıp zıplayamadığı, takla atıp atamadığı da hiç önemli değil inanın. 0-3 yaş arasındaki çocuklara anne baba olarak öğretmemiz gereken 3 önemli şey var ve bunlar gerçekten onun geleceğinde nasıl bir birey olacağını etkileyecek maddeler. Birincisi, çocuklar duygu, durum anlamını kavramak zorunda. Yani anne sinirlendi mi? Ben üzgün müyüm? Kardeşim bundan memnun mu? Oyuncağı aldığım zaman ne hissediyor? Bunları ona tanımlamamız çok ama çok elzem. Bu ne demek? Bu tabii ki de evet sen üzüldün, şimdi rengin kırmızı, sinirleniyorsun, anlıyorum diye tek taraflı bir aynalama değil. Bu beni üzdü. Bu beni sinirlendirdi. Bak arkadaşım mutlu değil. Şimdi ondan özür dile. Ona oyuncağı geri ver. 0-3 yaş arasında çocuklar karşılarındaki ya da kendilerinin mutsuzluğunun farkındadırlar ve bu duyguları tanımak zorundadırlar. Dahası bir çocuk eğer 6 ay, 7 ay, 8 ayda bile olsa 3 yaşına kadar neyin doğru, neyin yanlış olduğunu tam olarak adlandırmasa bile annenin tepkisinden hata yaptığını anlamak zorundadır. Bu da ona geçirebileceğimiz en önemli şey. Evet bakın becerilerden bahsediyorum ama bilgiden değil. Gelişim süreci onların bir şeye el atması, yanlış yaptıkları zaman özür dileyebilmeleri ya da yanlış yaptıkları zaman konuşamıyorlarsa aldıkları oyuncağı durumu fark edip geri verebilmelerinden bahsediyorum. Bunlar çok önemli gelişim etapları ve inanın sayıları ikişer saymak 30'a kadar keklemeden hepsini ardı ardına getirmekten çok daha önemli ve 0-3 yaşın yapmak zorunda olduğu yetiler, beceriler.
Sosyal davranışları belirlemek de çok önemli. Çocuk 1 yaşından, 1,5 yaşından itibaren annesinin elini bırakmadan yolda yürümeyi biliyor olmalı. Ya da sıra beklemek, teşekkür etmek, İyi günler demek. Büyük birini gördüğü zaman merhaba nasılsınız diye konuşmak. Birilerine bey, amca demek. Teyze, hanım demek. Bakın bunlar 2 yaştan itibaren, hatta 1,5 yaşında konuşabiliyorsa anne baba olarak çocuklarımıza öğretmemiz gereken şeyler. Ama nasıl olsa öğrenir. Sizli bizli konuşmasın ya da ama nasıl olsa öğrenir. Her şeye teşekkür etmesine gerek yok. Ben çocuğumu böyle yetiştirmek istemiyorum diyorsan çok yanılıyorsun. Çünkü 0-3 yaş arası çocuğun gelişimi bilgiyle değil, sosyal becerilerle anlaşılır. Ve sosyal beceriler birazcık kibarlık yapmak, beğenmediği yemeği midem bulandı diye aşağılamamak, yiyemiyorsa bile ben şimdi tokum demesi, teşekkür etmesi ve lütfen demesi. Bunlar çok önemli. 3 yaşında hala bunları çocuğun öğrenemediyse neden hala konuşmuyor, tam yürümüyor, ağaca tırmanmıyor diye düşünmek yerine bence bunlara çalışmalısın. Bak farkı göreceksin. Senin de hayatın kolaylaşacak. 0-3 yaş arasıyla bilgi değil, ilişki kurma biçimi bu yaşı şekillendirir dedik. Peki şimdi minik bir test yapalım. 1-2 yaşındaki çocuğum hala konuşmuyor. Doktora götürmeli miyim? Dil bilgisinde gerilik var mı? Hayır, yok. Hiçbir şey yok. Her çocuğun ritmi, durumu, öğrenme saati, yaşı farklıdır. Çocuk her ağladığında onu kucağıma alamam, her korktuğunda ona durumu anlatamam. Bu da yanlış. Çocuğu şımartın demiyorum. Ama eğer anne babaya ve annenin şefkatine, kucağa alınmaya ihtiyacı varsa ona neden kucağımıza alamayacağımızı bile açıklamamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Korktuğunu anlıyorum. Bu durumdan hoşnut değilsin ama şu anda böyle devam ediyoruz. Ya da korkacak hiçbir şey yok. Bıkmadan, usanmadan aynı kelimelerle onu sakinleştirmek annenin, babanın görevi. Çocuğum beni çok özlüyor, ona devamlı oyuncak alıyorum, anca onu öyle memnun ediyorum. Yanlış. Çocuğa oyuncak almak yerine onunla beraber kaliteli zaman geçirmemiz lazım. Kaliteli zaman geçirmek derken 0-3 yaş arası çocuğa bütün bildiğimiz kelime haznesine aktarmak, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu uzun uzun anlatmak değil. Çünkü bize anlayamayacak kadar küçük bir kelime haznesine sahipler. O zaman onunla vakit geçirmek, eğer suyla oynuyorsa suya beraber vurmak ya da bahçedeysek uzun uzadıya çiçek toplamak ya da herhangi sevdiğiniz başka bir şey. Ama onun anda kalmasına saygı göstererek, zamanımızı biraz genişleterek bu yaşta olan ağır alışkanlıkları onlarla göz kontağı kurarak yapmak gerekiyor. Biraz da aslında bizi yoran, çok iyi bir şekilde yapmaya çalıştığımız ama hiç de yapmak ihtiyacı olmayan şeylerden bahsedelim. Bütün gün çocuğumla oynarsam beni sever, harika bir anne baba olurum. Hayır, yanlış. Çocukla bütün gün eğlenmek, oynamak zorunda değiliz. Çocuk anne ile baba ile geçireceği zamanın kıymetini elbette bilecek. Ama biz de öyle. Onlarla birebir kontak kurmuyorsak, evcilik oynarken yandan telefona bakıyorsak, inanın bunu yapmanın hiçbir anlamı yok. O zaman çocuklarla 1 saatse 1 saat ama anda kalarak vakit geçirmemiz gerekiyor. Onlarla oynuyormuş gibi yapıp başka şeylerle ilgilenmek, gözümüzün ekranda ya da televizyonda olması onlarla iletişimimizi güçlendirmiyor. Aksine onların görünmez olduğunu hissettiriyor. Ne kadar erken yaşta okuma yazmayı öğrenirse, ne kadar erken yaşta çok fazla bilgi beynine dolarsa çocuğumun akademik başarısı o kadar iyi olurca annelerdensen, babalardansan bu da çok yanlış. Erken yaşta akademik baskı özellikle anaokulu çağında ve ilkokulda çocuğun akademik kariyerine bir etki sağlamaz. Çocuğun çocukluğunu yaşamasına engel olur. Bu da ne demek? Toprakla, topla, bahçeyle, dışarıda ya da arkadaşlarıyla konuşup gülerek oynayacağı ve bilişsel zekasını geliştireceği dönemde ona şiirler ezberleterek, ona okuma yazmayı öğretmeye çalışarak benim çocuğum 4 yaşında okumayı öğrendi diyeceğiz diye çocuğumuzun gerçekten o an yapması gerektiği, öğrenmesi gerektiği şeyleri kısıtlamayalım derim. Unutmayın, çocuklar sizden bilgi değil, sadece sevgi, anlayış, birazcık da göz kontağı bekliyor. Onlarla ne kadar mutlu olduğumuzu illa sözlere dökmemize de gerek yok. Küçük bir sarılma, korktukları zaman alıp onları şöyle bir sarmalama ya da bunun geçeceğini söylemek. Onların 0-3 yaş arasında istediği tek şey bu. Görünür olmak,
duyulabilir olmak ve anne babaları tarafından anlaşılmak. Eğer bu video senin için faydalı olduysa aşağıya bir kalp bırakmayı ve beni takip etmeyi unutma. Ve lütfen yorumlara yaz. Senin başına anne babalık serüveninde neler geliyor, nelerle baş edebileceğini hissediyorsun ve neler senin sabrını tüketiyor. Neler yüzünden pişmansın, neyi daha doğru yapabiliriz?